Yine değerli izleyicilerimiz maalesef üzücü bir haber. Maalesef diyoruz çünkü değerli izleyicilerimiz çok sayıda trafik kazası haberi alıyoruz. Özellikle Türkiye'ye girdikten sonra sürücülerimizde bir rehavet, rahatlık durumu oluşuyor. Yani aman dikkat edelim diyoruz bakalım. Edirne'de memleketine giden gurbetçinin otomobili yanarak kullanılmaz hale geldi. Yıllık izinlerini Türkiye'de geçirmek üzere yola çıkan gurbetçilerin gelişleri devam ediyor. Almanya'dan gelen Recep Aygül'ün kullandığı Lev RG 72 plakalı otomobil Edirne Otogarı bağlantı yolunda seyir halindeyken motor kısmında alev aldı. Aygül aracını yolun kenarına çekerek diğer sürücülerden yardım istedi. Sürücü bavul ve çantalarını araçtan çıkardı. Bu sırada yoldan geçen su tankeri durdurularak yangına ilk müdahale yapıldı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında maalesef otomobil kullanılamaz hale geldi. Geçmiş olsun dileklerimizi Recep Aygül'e iletiyoruz. Gurbetçi vatandaşımıza ne diyelim, tek teselli kaynağı can kaybının ya da yaralanan olmaması diyoruz. Geçmiş olsun değerli izleyicilerimiz. Değerli izleyicilerimiz, Almanya'da Profesör Doktor Uğur Şahin ve Doktor Özlem Türeci'nin sahibi olduğu BioNTech'ten yeni bir aşı açıklaması geldi. Koronavirüse karşı aşı geliştirerek tüm insanlığı umut olan BioNTech, şimdi Afrika kıtasında yaşayan insanların en büyük sorunlarından biri olan ve malaria olarak bilinen Afrika sıtmasına karşı aşı geliştirme çalışmalarını başlattı. Çoğunluğu Afrika olmak üzere her yıl yaklaşık 229 milyon kişi sıtmaya yakalanıyor. Erken dönemde teşhis edildiğinde tedavisi mümkün olsa da Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre her yıl yaklaşık 409 bin kişi bu hastalıktan yaşamını yitiriyor. Hastalıktan çocukların çok etkilendiği ve özellikle de 5 yaş altı çocuklar için çok tehlikeli olduğu belirtiliyor. BioNTech sıtmaya karşı aşı çalışmasını da tıpkı koronavirüse karşı geliştirdiği mRNA teknolojisini de yürütecek. Profesör Doktor Uğur Şahin en geç 2022'nin sonuna kadar klinik ve deney çalışmalarına başlayacaklarını kaydetti. Sıtma aşısı projesi Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa Komisyonu ile Bill ve Melinda Gates Vakfı'nın işbirliğinde yürütülecek. BioNTech aşı bulunduktan sonra aşı üretim tesisinin Afrika kıtasında gerçekleştirilmesini planlıyor. Evet değerli izleyicilerimiz, bu aşının arkasında da Bill Gates ve karısı Melinda Gates Vakfı, onların sahibi olduğu, arkasında bulunduğu vakıf var. Şimdi tabii Bill Gates ile ilgili de pek çok konuşulan konu var. Bu aşı ile ilgili, yeni dünya düzeni ile ilgili, büyük sıfırlama ile ilgili de pek çok soru işareti bulunuyor. Görüyoruz ki bu aşıların finansörlüğünü Bill Gates yapıyor. Microsoft'un sahibi olan Bill Gates'in bu tür olaylarda sürekli adı geçiyor. Evet, bakalım önümüzdeki günlerde daha hangi aşıları duyacağız? Önümüzdeki günlerde insanoğlu bu mRNA teknolojisiyle beraber üretilen hangi aşıları vücudunda bulacak? Ne diyelim, insanlık için umut ediyor ve bekliyoruz ki özellikle bu Afrika'daki bu sıtma hastalığına yakalananlar için bir umut olur. İyi şeyler düşünmek istiyoruz. Çünkü öyle ya da böyle insanlar ölüyorsa bununla ilgili de mutlaka adımlar atılmalı. Ama bu mRNA teknolojisiyle ilgili 10 yıl sonra, 20 yıl sonra nasıl bir tablo ortaya çıkacak? Bunun da bilim insanları tarafından, eğer biliyorsalar, açıklanmasında fayda var. Kafalardaki soru işaretlerinin giderilmesi için çok çok önemli. Değerli izleyicilerimiz, Almanya'da Delta varyantı tedirginliği devam ediyor. Tatil planlarıyla ilgili ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Almanya'da her geçen gün Delta varyantı bağlantılı vaka sayılarının artması üzerine vatandaşlar tatil planlarında değişikliğe gitmeye başladı. Havayolu şirketlerinden verilen bilgilere göre İspanya ve Portekiz gibi tatil ülkelerinden geri dönenlerde Delta varyantına rastlanması yeni tatile gidecekleri ürküttü. Son yapılan kamuoyu araştırmasında vatandaşların 4'te 3'ünün riskli bölge ilan edilen ülkelere gitmekten vazgeçtiği ortaya çıktı. Ankete katılanların %25'inin korona riskine rağmen tatile çıkacaklarını ifade etti. Robert Koch Enstitüsü verilerine göre Almanya'daki vakalar giderek artmaya devam ediyor. Son 24 saat içerisinde çoğunluğu Delta varyantlı olmak üzere yaklaşık 2000 kişide koronavirüse rastlandı. Değerli izleyicilerimiz, bu rakamlar sürekli değişiyor. O nedenle net rakam yaklaşık dedi diyoruz. Net rakamı vermiyoruz. Değerli izleyicilerimiz, aman dikkatli olun diyorum. Maalesef
özellikle Portekiz, İspanya ve Yunanistan. Evet değerli izleyicilerimiz, Yunanistan'da koronavirüsle ilgili ciddi bir patlama durumu söz konusu. Yunan adalarından ciddi koronavirüsle ilgili haberler gelmeye devam ediyor. Maalesef pek çok adada Yunan adası komple kapatıldı. Turistlerden içeriye hiç kimse alınmıyor. Zorunlu haller dışında adaların pek çoğuna girişe müsaade edilmiyor. Aman dikkatli olun diyorum. Yunanistan, evet değerli izleyicilerimiz, Yunanistan'da durum çok ciddi. Çünkü Yunanistan milyonlarca turist alıyor. Görüyoruz ki para için şu anda Yunanistan kırmızı alarm vermiş durumda. Ama önümüzdeki günlerde maalesef, üzülerek söylüyorum bunu, Yunanistan'ın durumu hiç de iyi olmayacak. Maalesef. Saygıdeğer izleyicilerimiz, Almanya'dan Türkiye'ye tatil amaçlı uçuşların 2019 yılına göre 2 katına çıktığı belirtildi. Fiyatlarda da ciddi bir artış durumu söz konusu. Yapılan araştırmaya göre Almanlar İspanya'dan sonra en çok Türkiye'yi tercih ediyor. Pazar araştırmalarıyla tanınan Check24'e göre aktüel olarak en fazla Türkiye uçuşları ilgi çekiyor. Bu tatil sezonunda Türkiye uçak rezervasyonları 2019 rakamlarına göre %100 artış gösterdi. Türkiye uçak fiyatlarının 2019 yılına göre %8 yükseldiği, uçuşların bu yıl içindeki ortalama fiyatının 347 euro olduğu kaydedildi. Henüz tatile çıkmamış olanların rezervasyon için acele etmesi gerektiğini söyleyen araştırma uzmanı Sebastian Seger, pandemi nedeniyle havayolu şirketleri planlamalarını dikkatli yapmak zorunda kaldı. Kapasiteler sınırlı olduğu için fiyatlar artış gösteriyor dedi. Almanların en fazla ilgi gösterdiği İspanya uçuş fiyatlarının ise %34 dolayında artış gösterdiği ortaya çıktı. Almanların en fazla tercih ettiği ülkeler şöyle: İspanya, Türkiye, Yunanistan, İtalya, Portekiz, Avusturya, Hırvatistan ve İsviçre. Evet değerli izleyicilerimiz, Almanya'da yaşayanlar en çok bu ülkelere gidiyor. Ancak şunu söylememde fayda var. Şu anda uçak biletleriyle ilgili ciddi bir sıkıntı söz konusu. Fiyatlar uçmuş vaziyette. Bundan bir ay öncesine kadar 300-350 euro civarında olan gidiş dönüş biletleri şu anda değerli izleyicilerimiz 600 euroyu çok rahat bir şekilde geçmiş vaziyette. 4 ya da 5 kişilik bir aile düşündüğümüzde yaklaşık 3000 euro civarında uçak bileti, sadece uçak bileti masrafı var. Otel yok, konaklama yok, yeme yok, içme yok değerli izleyicilerimiz. 4 kişilik bir ailenin 4 haftalık bir Türkiye tatili değerli izleyicilerimiz 7-8 bin eurodan aşağıya artık değil. Uçak biletleri dahil. Yani üzerisi var, aşağısı yok. Bunu da söylememde sanıyorum fayda var.